Selam, ben Funda. 12 yıldır iklim enerji alanında çalışıyorum. Bu alandaki politikalar ve veri setlerinin analizi, Türkiye'ye uyarlanması, algoritmasının geliştirilmesi benim uzmanlık alanım. Her neyse, hazır işe küçük bir mola vermişken ve zamanım varken yıllar sonra ilk defa istedim ki bu alandaki gelişmeleri size dostane bir dille, hatta mümkünse sizi güldürerek aktarayım. Çünkü bu alanda çok fazla şarlatan, çok fazla korku, çok fazla yalan yanlış haber var. Ve ben inanıyorum ki hala bu alanda bir şeyler geliştirebilecek olan beyinler, zekalar bizim ülkemizde var. Bu yüzden bu alandaki gelişmeleri sorgulayarak verilerle, kaynaklarla anlatmak istedim. Bugün bu videoyu size çekmek için arkadaşımla buluştum. Onu beklerken şöyle bir Twitter'a bakıyordum. Kaşındım ve iklim değişikliği bahanesi yazdım. Çok enteresan isimlerden, çok sahte hesaplardan, saçma sapan insanlardan bir sürü komplo teorisi gördüm. Bunları size gösterecektim aslında ama sonra bunları hiçbirimizin kafa yormaması gerektiğini fark ettim. Geçen hafta karbondioksit grafiğine bakmıştık. Bu hafta iklim inkarcılarının, sözde şüphecilerinin hiçbir kaynak göstermeden salladıkları başka bir konudan bahsedeceğiz. Daha önce iklim değişikliği olmuş mu? Bu tweetleri unutuyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi gidelim. Arkamda M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış Kaunos kral mezarları bulunuyor. Bu kral mezarlıkların Kaunoslar tarafından yapıldığı biliniyor ve konumu da Dalyan'da. Burası bizim çok sevdiğimiz ve sıkça geldiğimiz bir yer. İşte bugün burada iklim alanındaki en büyük sorulardan bir tanesine yanıt aramaya çalışacağız. İklim değişikliği daha önceden olmuş mu? Evet, iklim değişikliği daha önce oldu, hem de defalarca. Aklınıza hayalinize sığmayacak derecede ısındı ve soğudu bir dünya. Gelin bugün bunun tarihine bir bakalım. İlk olarak dünyanın oluşumuna bakmamız lazım. Yani 4,5 milyar yıl önce, 4,5 milyar yıl önce dünya oluştuğunda atmosferden, iklimden falan söz etmek mümkün değildi. Dünya bir lav parçasından ibaretti. Her yerde yanardağlar patlıyordu ve bu yanardağlar bugünkü aslında atmosferimizin temellerini oluşturdu. Fakat dünyada o dönemlerde de nefes alamazdık. Çünkü dünyada oksijen yerine metan, su buharı ve karbondioksit vardı. Nihayetinde dünya biraz soğumaya başladığında yağmurlar oluştu ve bu sayede bugün bildiğimiz oksijenler oluşabildi. Böylece canlılığın temelleri atıldı. O dönemde dünya bir erimiş lavdan ibaret olduğu için ve etrafta uçuşan bir sürü sera gazı emisyonu olduğu için az önce bahsettiğimiz karbondioksit, su buharı ve metan, dünya çok sıcak bir yerde. 2,5 milyar yıl önce büyük oksidasyon olayı gerçekleşti. Bana kalsa ben bu durumu büyük oksijen katastrofisi ya da oksijen savaşı falan diye çeviririm. Çünkü türler arasında gerçekten bir oksijen savaşı oldu. Siyonobakteriler, mavi yeşil algler bugün bildiğimiz oksijenin temelini oluşturdular. Bildiğimiz kadarıyla bunlar fotosentez yapabilen ilk canlılar. Siyonobakteriler sayesinde sera gaz emisyonları biraz düştü ve böylece dünya biraz soğuyabildi. Hem de bugün ozon tabakası da dünyaya gelen zararlı ışınları tutmakta büyük rol oynadı. 770 milyon yıl önce oksijen cenneti ya da kartopu dünya. Hala pek çok tartışma var. Bu dönemde dünyanın tamamının mı, sadece belli bir kısmının mı kar ve buzlarla kaplı olduğu belli değil. Bir öneriye göre oksijenin artması ve sera gazı emisyonlarının düşmesi sayesinde dünya soğudu. Hatta öyle bir soğudu ki bazı ortamlar kar ve buzullarla kaplandı. Beyaz olan bu kar ve buzulların yüzeyi de dünyaya gelen ışınların büyük bir kısmını uzaya geri yansıttılar. Böylece dünya soğumuş oldu. Diğer bir teori de volkanlar. Volkanların patlaması sonucu açığa çıkan özellikle sülfür gazı dünyanın soğumasında büyük rol oynadı. Soluduğunuz nefes için siyonobakterilere teşekkür edecek kadar bu kısmı anladıysanız şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Dalya'nın karşı tarafına geçeceğiz. Ela'ya veriyorum dümeni. Nereye gidiyoruz? Şimdi antik kente doğru gidiyoruz. Aynen. İlk önce feribota bineceğiz ve feribottan karşıya geçip şunu çıkıp Feribota mı bineceğiz? evet, feribota bineceğiz. Araçla da binebiliyoruz oraya. Araçla da binebiliyorsun istersen. İstersen karşıya biz aracı bırakıp yürüyerek geçeceğiz. Yürüyerek geçeceğiz. Hadi buradan mı ineceğiz? Kırık bacakla. Ela!
Neredesin? Allah. Ve Ela hayatına sanki son derece gündelik bir şey yapmışız gibi devam etti. Bana mavi yengeç havuzlarını, dal koyu falan gösterdi. Ben artık ne hissettiğimi tam olarak galiba bilmiyorum arkadaşlar. Neyse, nerede kalmıştık? Biz Dalyan'ın diğer tarafına geçtik. Güneş battı, hava soğudu, ben montumu giydim. Sinekler de ısırmaya başladı ama bu videoyu burada bu manzarada bitireceğiz. Videonun son parçası 500 milyon yıl öncesi birinci büyük yok oluş. Bu dönemde atmosferimizdeki oksijen seviyesi birden fazla türü barındırabilecek, besleyebilecek kadar zengindi. Ve dünyada bir Kambriyen patlamasının olduğunu fosil kayıtlardan biliyoruz. Özellikle denizlerimiz büyük bir tür zenginliğine ev sahipliği yaptı. Deniz solucanları, deniz süngerleri, deniz salyangozları bu dönemde ortaya çıktılar. Fakat bu dönem her nasıl ise bir tür yok oluşla bitti. Dünyada 5 tane kitlesel yok oluşun olduğunu biliyoruz ve şu anda insan eliyle yaratılmış iklim krizi nedeniyle 6.'sının içinde olup olmadığımızı sorguluyoruz. İşte bu 5 yok oluştan ilki tam olarak bu döneme denk geldi. Bu yok oluşa tam olarak neyin neden olduğunu tam olarak kestirmek çok zor. Okuduğunuz kitabın, okuduğunuz kaynağın tarihine daha güncel olmasına göre değişiyor bilgiler. Çünkü bilim insanları her geçen gün yeni bir bilgi buluyor bu döneme ait. Ancak kesin olan bir şey var. O döneme ait bildiğimiz türlerin %86'sı bu dönemde yok oldular. Buna belki kar topu dünya teorisi neden oldu. Yani dünya bir anda buz kesmişti ve pek çok canlı o soğuğa ve belki de karanlığa dayanamadılar. Belki de özellikle denizlerdeki oksijenin azalması birinci yok oluşa neden oldu. Ne olursa olsun birinci yok oluşa neden olan şeyin iklimimizle ilgili olduğunu biliyoruz. Ben bugünkü videoyla bizi 4,5 milyar yıl önceki atmosferden 500 milyon yıl önceki atmosfere getirmeye çalıştım. Oksijenin nasıl var olduğunu, volkanik patlamaların neye neden olduğunu ve daha önceki iklim değişiklikleriyle küresel yok oluş arasındaki bağlantıları gördük. Bu anlatacağım şeylerin yaklaşık 1/3 ama bu video için yeterince dolu bir bilgi olduğunu düşünüyorum ve size arkamdaki manzara ile baş başa bırakıyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.